Ekrem İmamoğlu, FETÖ ve Fenerbahçe kumpası. Trabzonspor'un eski yöneticisi Ekrem İmamoğlu bu kez telefon attığımızda. Ekrem Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Ferhat Bey. Teşekkür ediyoruz. Evet, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı tutuklandı. Bu sabah da Şike operasyonunda Sadi Şener, Trabzonspor'un başkanı, gözaltına alındı. Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener de gözaltına alındı. Ekrem Bey, şunu sormak istiyorum. Şike olayı, teşvik primi olayı sıkça kulüp başkanları tarafından medyada dile getirilen bir olguydu. Ama kanıtlanamıyordu. Hatır şikesi var deniyordu. Devlet, gerekli merciler bu olayın üzerine gitsin diyorlardı. İşte şimdi gidildi. Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu? Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok fazla bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak, yani kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu diyordunuz. Bence öyle söylemeyelim. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da ispatlanmak istenmiyordu diyelim. İlk defa bu konuda kesin, kararlı bir hukuksal süreç yaşıyoruz. Bu konuda geçen programınıza katıldığımda da söylemiştim. Bu sorumluluk sadece Futbol Federasyonu Başkanı ya da Yönetim Kurulu'nun gözlemciliğiyle yürütülecek bir süreç değil. Bu futbolun içinde olan herkesin mutlak katkıda bulunması gerektiği bir süreç olarak düşünüyorum. Kaldı ki yöneticiler, kulüp başkanları, teknik adamlar, yani futbolla alakadar olan herkes, yani futbolcuları söylemiyorum, onların zaten mesleki ahlak içerisinde düşünmesi gereken şeyler, ama yöneticiler ve yönetici sorumluluğu başka bir olay. Defalarca söylemişizdir. Türk futbolunda maalesef çok bağıran ya da ahkam kesen ya da elinde nasıl bir güç varsa her an her şeyi değiştirebileceğini ifade eden yönetici tipleri prim yapıyor. Aksine futbolun kuralları belli. Saha içerisinde oynayacaksınız. İyi top yapan, iyi pas yapan, gol atan maçı kazanacak. Nedir bu? Yani bir futbol yöneticisinin elinde hangi güç olabilir ki? Siz göreceksiniz, bak şunu yapacağım, bak bunu yapacağım. Henüz şu olmadı, şu bitmedi. Sürekli söylemleriyle futbolu maalesef spor ve centilmenlik kavramları dışına çeken yöneticilik anlayışı futbolun bugün yaşadıklarının aslında altverisidir. Dolayısıyla kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonucuna en kısa zamanda varılır. Sonuç çünkü çok önemli. Süreç uzadığı takdirde farklı yorumlara başlanır ve gerçekten fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Onun için sürecin çok hızlı işlemesi lazım. Karar mercilerinin hiçbir duygusallığa kapılmadan kararlarını vermesi lazım. Aksi takdirde görüyorsunuz ki UEFA'da, FIFA'da kesin karar vereceksiniz ve kesinlikle bu işin içinde olanları cezalandıracaksınız şeklinde ihtar gönderdi. Yani bu önemli. Onun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği günler yaşıyoruz. Ama bunun sonrasında yöneticilik de artık kolay değil. Spor içerisinde, futbol içerisinde olmak da artık kolay değil. Herkes birkaç kez düşünüp ondan sonra konuşmayı kendisine ilke edinip futbolun içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Ekrem Bey, son olarak şunu da soralım. Futbol Federasyonu yönetimi bugün biliyorsunuz kulüp başkanlarıyla görüşecek. Ardından kendi arasında bir toplantı yapacak. Tabii UEFA'nın da bir baskısı var gibi. Yani Futbol Federasyonu'nun vereceği karar da önemli. Sizce bugün bir yol haritası mı çıkacak? Kesin bir karar çıkabilir mi? Öngörünüz nedir? Benim öngörüm şu, tabii bugün şu neticeler, en azından cezalandırma boyutu belki çıkmayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii bu konuda hüküm vermek zor. Hani deliller ne kadar federasyonun elinde ya da ne kadar bilgi sahibi onu bilmem mümkün değil. Kaldı ki biz sadece olayı basından takip eden insanlarız. Belki UEFA'nın özellikle istediği bu takım listelerinin bildirilmesiyle ilgili kararlar verilebilir. Cezalandırmayla ilgili süreç bir miktar uzatılabilir diye düşünüyorum. Ama eğer deliller yeterliyse ve bu hüküm açısından zamanıysa hiç beklemelerine gerek yok diye düşünüyorum.
Kaldı ki işte cezalandırılan ya da tutuklanarak yargılanma süreci başlayan kişiler de belli. Bazı hukukçular hani henüz ceza verilmeden bu hükümlerin federasyon tarafından verilmemesi şeklinde yorumlar yapıyorlar ama futbol dünyası böyle işlemez, böyle yürümez. Aksi takdirde siz Türkiye'de önümüzdeki sene 2011-2012 sezonunu yaşayamazsınız bile. Onun için yargının süreci farklı işleyebilir ama futbolun etik kuralları açısından hükmü çok kısa zamanda verebilirsiniz. Ben bugün mutlak bir karar bekliyorum ama kısmi karar da çıkabilir. Yani kararın tamamı değil, ceza vesaire gibi tamamı değil ama kısmi karar en azından UEFA'nın yol haritası açısından beklentileri karşılayacak kısmi karar çıkabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Ekrem Bey. Şehrin belediye başkanı Yüksek Divan Kurulu başkanımızı ziyarete gelir. Bordo mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan, ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim Sayın Başkan da bilmiyordu. Bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez. Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Sevgili Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım var. Çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ama lütfen birbirimizi ezmeden buradan çıkalım. Bize yakışanı yapalım. Lütfen rica ediyorum. Önümüzde daha birkaç gün var. Hep beraber konuşacağız. Dertlerimizi anlatacağız. Beraber olacağız. Hakkımızda ferman vermişler. Fermana uyduk geldik. Kalemizi kırmışlar. Her şey hazırız. Fenerbahçe son karedir, teslim olmaz. Lütfen rica ediyorum. Sakin olun. Yani eğer yukarıya oynuyorsa Cumhurbaşkanlığına o zaman arkasında herhangi bir şey bırakmaması lazım. Çünkü bu karşısına çıkabilir. Onun için kendi kararıdır. Kendisi herhalde bu konuda fikrini söyler. Ben istemiyorum siyasi tezahüratlar olmasını. Ama hakaret ve küfür olmadığı müddetçe ben karışamam. Ben taraftarın dediğini kontrol edemem. Ya bu birdenbire şey mi oluyor? Fenerbahçe devletine karşı, hükümetine karşı mı oluyor? Fenerbahçe Türkiye'dir. Niye bizi tekrar hedef alıyorsunuz? Niye Fenerbahçe'yi tekrar bir kaosun içine sokmaya çalışıyorsunuz? Biz Kayseri'ye gideceğiz, ülke çapına kaos mu yayılacak? Bu mudur anlayışınız? Ve biz bunun hesabını soracağız. Biz sonuna kadar... Ben biliyorum bunu kimin yaptırdığını. Ben bunu çok iyi biliyorum. Biz biliyoruz kimin yaptırdığını. Dramatik bir şey söyleyeceğim. Bu belki de Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir kötülüktür. Ne yapacağız? Biz Fenerbahçe seyircisinin ağzına fermuar mı takacağız? 2 sene evvel Fenerbahçe Galatasaray maçında da birinin gelmemesi için bizim stadımızda istihbarat aldık. Kaos olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye bana baskı yapıldı. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Aynı benzer yaklaşım bugün o kişi sergiliyor tekrar. Ondan sonra da Kayserispor açıklama yaptırdı. İmamoğlu'nun FETÖ ile Samanyolu TV'deki skandal sözleri. Aziz Yıldırım haklı çıktı. Bir zamanlar İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış bir isim Ekrem İmamoğlu bugün yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandı. Ama geçmişte kamuoyunun çok daha az bildiği başka bir skandalın da parçasıydı. Yıl 2011, FETÖ'nün amiral gemisi olan, daha sonra kapatılan Samanyolu TV ekranlarında bir program. Konu Fenerbahçe'ye yönelik o meşhur şike operasyonu ve konuklardan biri Ekrem İmamoğlu. Şu sözleri sarf ediyor. Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da ispatlanmak istenmiyordu diyelim. O dönemde FETÖ'nün kontrolündeki medya Fenerbahçe'ye karşı büyük bir karalama kampanyası yürütüyordu. Ve bu kampanyanın en büyük hedeflerinden biri kulüp başkanı Aziz Yıldırım'dı. FETÖ'nün yargıdaki ve emniyetteki kadroları eliyle kurgulanan şike davası sadece Türk futboluna değil, ülkenin en köklü kulüplerinden birine de kara bir leke çalmaya amaçlıyordu. Ve bugün herkes biliyor ki bu dava bir kumpastı. FETÖ'nün hem Fenerbahçe'yi hem de Aziz Yıldırım'ı hedef alarak kendi gücünü pekiştirmek için kullandığı bir senaryoydu bu. Yıllar sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerini hatırlattı ve sert tepki gösterdi. Çünkü ortada bir gerçek vardı.
FETÖ'nün kurduğu kumpasın savunuculuğunu yapan bir siyasetçi yıllar sonra İstanbul'u yönetecekti ve sonra Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışacaktı. Ve Aziz Yıldırım, o İmamoğlu'ndan açık bir özür bekliyordu. 10 ay önce çağrıda bulunmuştu. Çünkü mağdur edilmişti. Şike iftiralarıyla lekelenmişti. Ve bugün o iftiraların arkasındaki karanlık yapı tamamen deşifre oldu. FETÖ. Aziz Yıldırım yalnız bırakıldı ve o günlerde birileri FETÖ'nün diliyle konuşuyordu. Peki bugün tüm bu yaşananlardan sonra Ekrem İmamoğlu hapisten özür dilese her şey düzelecek mi? Her şey geçecek mi?